Esenlikler herkese. Bugün sizlere Stardew Valley mod nasıl kurulur, Vortex nedir, nasıl kullanılır adım adım bunları size göstereceğim. Öncelikle Vortex nedir olarak başlayalım. Arkadaşlar Vortex adlı uygulama, bu gördüğünüz uygulama bir mod manager, yani aslında mod yöneticisi. Sadece Stardew Valley değil, burada gördüğünüz gibi yüzlerce oyun var. Bunların hepsini modlayabilirsiniz ve çok basit bir şekilde. Yani gidip oraya dosya yapmanıza falan filan gerek yoktur. Bunları Vortex sizin adınıza yapar. Sizin tek yapacağınız şey modu kurmak, varsa Türkçe yamayı kurmak ve Vortex'in uyarılarına okey demek veya atıyorum ona göre bir şeyler yapmak. Şimdi adım adım size her şeyi göstereceğim. Öncelikle tarayıcınıza gelip Vortex indir yazabilirsiniz. Vortex indir yazdığınızda Nexus mod çıkacak. Bu Nexus mod adlı site sizin herhangi bir oyunda tüm modları indireceğiniz sitedir. Vortex de zaten onların kendi bizzat uygulamasıdır. Hani Stardew var ya, mod kurmak istediğiniz vakit buraya, hani burada zaten aşağı çıktı. Stardew diye aratırsanız Stardew Valley çıkacaktır ve burada modları görebilirsiniz, mod paketlerini görebilirsiniz vesaire. Burada filtrelere bakıp tüm vakit, tüm zamanların mesela modlarını falan bakabilirsiniz. Mesela bu gerekiyor, mesela ben bu olmadan modları çalıştıramazsınız. Nexus mod onu otomatik hallediyor gibi veya mod paketinde bunu ekleyeceksiniz zaten. Bunlar önemsiz. Şimdi dediğim gibi tekrardan buraya Vortex indir diyerek hemen Vortex'imizi indirelim. Ben de indirili olduğu için ben kurmayacağım tek. Buradan bunu tıklıyorsunuz. Mac için var mı bilmiyorum, olabilir. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam Vortex bunu otomatik algılıyor. Eğer Mac kullanıyorsunuz siz de burada Dovant for Mac diye çıkacaktır diye düşünüyorum. Öyle bir mevzusu vardı bunun. Her neyse. Vortex'i kurun. Vortex'i kurduğunuz vakit, bu arada şunu da göstereyim. Bizim save'de şu an oynadığımız save'de gördüğünüz gibi şu an Stardew Valley'e bizim save'de oynadığımız mod paketimiz bu şekilde. Burada. Modlar burada. Bazı modlar disabled, mobile phone gibi, onu silmedim, sadece disabled yaptım. Bazı modlarımız açık, bazı modların versiyonlarını ayarlayabiliyoruz gibi. Önce yapmanız gereken en basit şey, sizin Nexus moddan buradan Stardew Valley seçmeniz. Nexus modu açtığınızda size soracaktır. Hangi oyunu modlayacaksın gibi. Kurulumunu yapmanız lazım. Bunların kurulumunu yaptıktan sonra çok basit bir şekilde zaten. Burada zaten tutorial'ları var. Gördüğünüz gibi kendi videolarını oyununuzu seçiyorsunuz. Oyununuzu seçtiğiniz vakit burası Stardew Valley'de gelecek. Burada bir sürü profil var. Şimdi bu profilleri boş verin. Bu arada Nexus moda üye olmanız lazım. Para vermenize kesinlikle gerek yok. Ancak modları kurarken 5 saniye beklemeniz gerekiyor ücretsizde. Ve mod paketi kurarken de tüm modları tek tek indirmeniz gerekiyor. O size söylüyor. Mesela 300 mod kuracaksınız. Eğer paranız varsa aylık 200 lira mı 300 lira mı tam hatırlamıyorum, bir ücret karşılığında o modlara otomatik kurulumu ayarlarını yapıyor. Diğer türlü siz sadece indire basıp 5 saniye bekleyip tekrar indire basacaksınız. Olay bu yani. Aslında genel şeyi o yapıyor. Şimdi buraya yeni bir tane Stardew Valley profili oluşturacağım sizin için. Video diye bir tane profil oluşturulmuş. Şu an bu videoya girelim. Hatta bunu enable diyelim. Şu anlık profilimiz değişiyor tamamen. Gördüğünüz gibi tüm modlar disabled. Buradaki modların olmadığını varsayın. Niye disabled? Ben şu an video profilindeyim. Bu profilde bu modların hiçbiri yüklü değil. Bunlar benim önceki mod paketinde olan yüklü modlar. Gördüğünüz gibi hepsi disabled. Enabled olan belki bir SMIP vardır. Bilmiyorum. Yokmuş. Şimdi bunu böyle yaptığınız vakit burası sizde bomboş olacak. Hiçbir şey yapmanız gerek yok arkadaşlar. Yapacağınız tek şey buradan Stardew Valley'e gelip Stardew diye aratıp veya alttan çıktığı vakit tıklayıp buradan tek tek modları kurmanız. Şimdi nasıl yapacağını size göstereceğim. Mesela popülerlere girelim. All time'ı girdik. Simple lazım. Bu olmadan hiçbir mod çalışmaz. Buna geleceksiniz. Manuel olarak indir değil, burada Vortex olarak indireceksiniz. Modların Türkçe yamaları varsa Türkçe yamaları burada oluyor. Açıklamalar oluyor. Oyununuzun sürümüne göre bakın. Eğer en son sürüm 1.6 kullanıyorsa burada versiyon 1.6 compatible yazdığına önem gösterin. Yoksa çalışmayacaktır çoğu modlar. Çakışacaktır. En son sürüm kullanıyorsunuz. Güncel olan modları kullanın kısacası. Buradan Vortex'i indirip basacaksınız. Size böyle bir seçenek görüyor. Burada premiumunuz varsa buna, premiumunuz yoksa buna basacaksınız. Şu anlık premium yok, ben çünkü devre dışı bıraktım. İndire bastığınız vakit bu otomatikman indirecek. Otomatikman indirmeye başlıyor. İndirdiği vakitte mods kısmına geliyor ve enabled yapıyor. Bu kadar basit. Modları böyle kuruyorsunuz arkadaşlar. Şu an bende aslında mod olduğu için, yani burada aslında hepsi disabled, bende o modlar uyarı verebilir. Büyük ihtimalle de vermeyecek. Verirse artık yapacak bir şey yok. Çünkü o mod bende kurulu. Sizde vermeyecektir. Sizde buraya gelip enabled olacak. Yani sizdeki görüntü burada enabled yazacak. Şu an bende disabled gördüğünüz gibi. İndi, ne yapıyor? Önce çıkarıyor. Kuruyor. Kurduktan sonra mesela deploy ediyor ve buraya gördüğünüz gibi simple olarak geldi.
Benim mod paketimdeki sınıf güncellendi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada geldi. Şimdi Expanded modu herkesin sevdiği bir mod değil mi? Stardew var, Expanded. Buraya Expanded diye yazacaksın. Aynı şekilde bunu da kuracaksınız arkadaşlar. Hemen kuralım hatta sizin için. Bunu kurduktan sonra Türkçe yama yapmasını çok basit. Yani yama yapmak bayağı basit bir şey. Hiçbir şey yapmıyorsunuz resmen. Şu an bende var diyor. Yani sende diyor bu mod var diyor kanka. Tekrar kurayım mı diyor. Hayır diyorum. Çünkü ben tekrar kurmama gerek yok. Bunu kurdunuz. Bunu kurduktan sonra description kısmında, açıklama kısmında Türkçe yamalar var. Eğer bir modun Türkçe yaması yoksa yama kurmanıza gerek yok zaten. Türkçe yaması var mı diye kontrol edin. Türkçe yaması varmış mesela. Nerede? Bayağı da yama varmış. Buradan eski versiyon. Burada yeni falan diye bitmiş ama büyük ihtimalle en güncel versiyon bu. Aynen, versiyon 1.6 compatible ve en son ben bunu indirdiğim için burada bu uyarı veriyor. Açıklama var. Burada modu kuran arkadaşın açıklamaları var. O modun Türkçeleştirilmiş kısmı var. Bunlar bizim için önemlisi. Burada Vortex yazmadığına bakmayın. Pyrus'a gelip burada Mod Manager Dovan'da basarsanız tekrardan Vortex'i de kurar. Bir modu kurmadan önce o modun çalışması için gerekli şeyler vardır. Gerekli diğer modlar vardır. Content Patcher, Farm Type. Burada uyarıyor zaten. Öncelikle diyor Stardew Valley Türkçe, Expanded Türkçe yamasını kurmak için sen öncelikle diyor Expanded'ı kurman lazım. Onu kurduk az önce, varsayalım. Şimdi diyor Content Patcher ve Farm Type Manager. Bunu ikisi genelde modların çalışması için gereklidir. Bu ikisini de hemen Vortex'te kuracaksınız arkadaşlar. Diyor ki sımp lazım diyor. Ben de sımp var zaten. O yüzden gerek yok. Buradan Vortex ile çat çat gene kuracaksınız. Aynı şekilde install with app Vortex yapacaksınız. Bu kadar basit. Bunu kurdunuz. Farm type'a geleceksiniz. Gene Dovan diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bunlar aslında birbirine bağlantılı. Bu ikisi, bu üçü, daha doğrusu çoğu modun çalışması gerekli yani. Buradan mı gene Dovant yapacaksınız? Hatta yapalım. Gene buraya geldi. Yine Slow Dovant yapıyorum gördüğünüz gibi. Yine Slow Dovant yaptım. Vortex otomatikman indirmeye başlattı. Otomatikman modu buraya ekledi ve açtı. Burada modların versiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benim önce kurduğum mod paketinde, benim mod paketi güncelde eski versiyon kurduydum. 1.26.1 yerine 1.26.0 versiyonu kullanıyorum bu modun. Ve Vortex bunu bize burada gösteriyor. Modların kategorileri, versiyonları, güncel olup olmadıkları, like atabilirsiniz, yapıldı mı yapılmadı mı gibi burada bir sürü olay var. Buradan remove edebilirsiniz, update'leri kontrol edebilirsiniz, Nexus modda açabilirsiniz. Bir sürü özellik tanıyor sizlere. Tüm modları kurduktan sonra Vortex zaten bunu otomatikman deploy ediyor. Ancak yine de buraya deploy mod sisteminiz faydalı olacaktır. Modları hazırlıyor kısacası. Neyse, şimdi bunu da kurduk. Content Picture'da kuralım hemen. Dovant diyelim. Slow Dovland diyelim. Şimdi niye? Bunları neden yapıyoruz? Bizim Expanded modunun çalışması için ve Türkçe modunun çalışması için bu modlara kurmaya ihtiyacımız var. Gene geri kuruldu. Gene enabled oldu. Hatta bak enabled. Gördüğünüz gibi. Gene versiyon uyarısını burada bulundurdu. Çünkü bende gördüğünüz 2.8.1 eski versiyon kurulu. En sonunda buraya tekrar geri geldik. Stardew Valley Expanded Türkçe mod paketine geldim. Slow Dovland dedim. Önce modu indirin, sonra yama indirin. Her daim bunu yapın. Şimdi göreceksiniz zaten bir uyarı gelecek bize Vortex. Yapmadı. Normalde uyarı gönderir. Eğer uyarı gönderirse, eksen ben şu an disabled o yüzden aslında. Şimdi bunu enabled yaptım. Gördüğünüz gibi there are unspecified config, yani kısaca çakışma var kanka diyor. Stardew Valley Extended'la diyor. Stardew Valley Extended Türkçe yaması çakışıyor diyor. Çakışmaktan kastı şey de şu. Şimdi burada İngilizce dosyalar var ya arkadaşlar default'ta. Burada diyor Türkçe dosyalar var diyor. Kimin üzerine kuracağım diyor. Böyle bir uyarı geldi, bakın show diyeceksiniz. Use suggestion yapabilirsiniz. Vortex'in önerdiği şekilde kurabilirsiniz ama bazen genelde önerir. Böyle 10 tane 20 tane gelir. Buna basarsanız çat diye hepsi genelde hallolur. Burada yapmadı. Yapacağınız şey her zaman basit. Bir modu Türkçe ama kuruyorsunuz. Önce yamayı kuracaksınız. Sonrasında önce modu kuruyorsunuz before diyerek. Ondan sonra yamayı seçeceksiniz arkadaşlar. Ve save diyeceksiniz. Böyle yaptığınızda o çakışma tamamen gidecektir. Bu şekilde modları kuruyorsunuz. Şimdi tek tek ben mod kurmak istemiyorum, çok fazla mod var diyorsanız, hatta gelin şuradan göstereyim. Koleksiyonlar var. Kısacası mod paketleri. Buradan buna tıklayarak Stardew Valley mod paketlerine gelebilirsiniz. Buradan oyununuzun uygun versiyonunu seçerseniz onlar gelecektir. Mesela bizim save'de kullandığımız mod paketi bu arkadaşlar. Oyunun orijinalini çok bozmuyor. Güzel şeyler koyuyor. Ve yani bu var genel olarak. Ben bunu kurdum. Ekstra kendim modlar kurdum, yamalar kurdum. Mesela o mod paketinin Türkçe yaması burada ve bu biraz eksik. Ben bunu biraz kendimce tamamladım. Bazı modların Türkçe yaması yoktu. Mesela bu mod paketini çok beğendiniz. Olabilir. Buradan revizyonu seçiyorsunuz, versiyonu seçiyorsunuz. Eğer o modun Türkçe yaması varsa, mesela öncelikle bizim save'den göstereyim, daha iyi olur. Burada modların Türkçe yaması varmış mesela. Bir yamaya bir girin, bir bakın. Ne diyor? O Stardew Valley Very Expanded mod paketinin diyor revizyon 93 haliyle uyumluyum kanka ben diyor. Yani diyor sen buradan 107'yi değil
93'ü kurman lazım. Eğer Türkçe oynamak istiyorsan, o bir Türkçe yamayı kuracaksan. Şu anlık ben bunu istemiyorum. Add collection diyorum. Vortex var mı kanka diyor. Var diyorum. Vortex'e devam et diyorum. Evet, şimdi buraya geldi. Stardew Valley bir Excel mod paketini hangi profile kuracaksın diyor. Ben şu an video kurmak istiyorum. Install now dedim. Şimdi burada 94 adet mod kurmamız lazım. Tek tek arkadaşlar, ben şu alan modlar olduğu için şu an hani normal burada bir böyle 95'ten başlar. Benim bu modlar bazıları olduğu için her ne kadar revizyon 93 de olsa çoğu mod var. Yapmanız gereken şey şu. Dovant Monoli'yi basacaksınız. Vortex'e basacaksınız. Bir şey lazımsa onu kuracaksınız. Değilse Dovant'a basacaksınız. İndireceksiniz. Bu sonra başka bir moda gelecek. Başka bir mod olacak. Yani bu 50. sıraya gelecek veya 2. sıraya. Tekrar Dovant manuel olarak indir. Tekrar buraya gel. Tekrar Vortex'i indir. Tekrar Stove Dovlan. Dediğim gibi eğer burada Vortex ile indir yoksa buradan file'e girip Mod Manager Dovlan'da basmamız lazım. Burası hazırlanmış paket. Eğer öyle bir şey yoksa herhangi bir dosyayı buradan gene Mod Manager Dovlan basarak Vortex'e indirebilirsiniz. Teker teker arkadaşlar mod paketi kurmak istiyorsunuz. Maalesef tüm modları böyle Dovlan'da bas 5 saniye bekle. Ötekinde geç Dovlan'da bas 5 saniye bekle demeniz lazım. Tabii ki bunu otomatik yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Baba ben premium almak istiyorum dersin. Aylık 400 liraymış. Eskiden daha ucuzdu. Ama şöyle bir şey var. Aylık da aldığınızda yanlışlıkla mesela ilk bir hafta ücretsiz, sizden para kesmiyor. Onu alıp sonrasında mod paketinizi kurup iptal edebilirsiniz arkadaşlar buradaki aboneliği. Yoksa aylık sürekli böyle modlara falan çok haşır neşirsiniz. Sürekli aylık 400 lira verebilirsiniz, size bağlı. Buna basarsınız auto ala basacaksınız ve tek tek tüm modlara kendisi kuracak sırasıyla. Hani sizin buraya basıp böyle manuele bastım 5 saniye bekledim. Öteki geldi skipledim, ona bastım 5 saniye bekledim, olmuyor. Otomatikman tüm modları kuruyor ve ayarlarını yapıyor. Şimdi ben installation'ı kapatacağım. Modlar indikten sonra burada uyarılar gelebilir. Atıyorum şu modda çakışma var. Şu modu ne yapayım? Hangi modu kurayım? Yani bunlara koleksiyonlarda otomatikman yapar. Diyelim ki geldi. Oradan use suggestion yani önerini aslında kullan. Vortex'in önerdiği şekilde kurun genelde. Diyelim Vortex bir şey değiştirmedi. Eğer yama kurduysanız önce Türkçe, önce normal modu seçin before olarak, sonra Türkçe yamayı seçin after olarak. Otomatikman yapıyor. Ha diyelim gene olmadı. Abi yapacağınız şey çok basit. Oradan print alıp SS alacaksınız. Buradan Gemini'ye veya Claude'a bir herhangi bir AI'ye gireceksiniz arkadaşlar. Kanka diyeceksiniz böyle böyle. Ben buradan ne seçmeliyim? O sana zaten ne seçmen gerektiğini size söyleyecek. Birazcık buna daha iyi bilgilendirirsiniz. Bu kadar hızlı ilerlersiniz. Bu videoda bu kadar. Profil arası geçebilirsiniz. Ben mesela bu video profilini sileceğim. Abi gerek yok çünkü. Yani o profile gerek yok. Buradan gene Dashboard'dan Games'ten Stardew Valley'e gireceğim. Stardew Valley Verex ben button aktifledim. Evet, şu an tekrardan videodaki profilimize geçtik. Bu kadar. Vortex böyle kullanılır arkadaşlar. Bence Vortex kesinlikle kullanın. Özellikle Alien Isolation'da mod var. Yani bir sürü oyun var falan filan. Mod Manager kullanın kısacası. Şu an diyor ki Sim Update Required diyor. Az önce ben daha güncel modu kurduğum için diyor. Kanka diyor sendeki sürüm eski diyor. Bak bunu ben güncelleyeyim mi diyor. Ama gerek yok. Şu an çünkü hani ben bu az önce kurduğumu hani size göstermek kadar kurduğum şeyi sileceğim. Gerek yok çünkü. Böyle uyarılar gelebilir. Gördüğünüz gibi mesela burada diyor tam diyor Stardew Valley ve Rexman'da mod paketindeki diyor şunu indirmemişsin diyor veya challenge dışı diyor. Mesela bu mod indikti, ben bunu challenge dışı yaptım. Yani disabled yaptım. Eğer mod paketinden bir modu silerseniz veya devre dışı bırakırsanız burada gene size uyarıyor. Bu uyarıyı görmezden gelebilirsiniz veya açabilirsiniz. Yanlışlıkla belki kapatmış olabilirsiniz gibisinden. Vortex size her konuda bilgilendiriyor. Oyuna başlamadan önce deploy mods diyebilirsiniz. Burada deploy edecektir. Oyunu başlatacağınız yerde arkadaşlar tamamen buradaki yer. Buradan launch'a basacaksınız. Steam otomatik olarak açılacak. Burada biraz bekleyeceksiniz. Artık mod sayınıza göre bunların süresi değişecektir. 10 dakika olabilir, 25 dakika olabilir. Ya o kadar olmazsa bir şaka yapıyorum. Yani maksimum 3 dakika içerisinde girersiniz arkadaşlar. Hadi taş çatlasa 5 dakika içerisinde girersiniz. Aha, oyunu aşırı derecede değiştiren mod paketleri var. Oyunu böyle hiç değiştirmeyen mod paketleri var. Mesela bu VRX az çok normal Expand modun daha genişletilmiş hali gibi düşünün. Bir sürü mod paketi var. Böyle oyunu komple değiştiren mod paketleri var. Mesela şu artı 18 bir mod paketi zaten adı olarak burada da uyarıyor. Burada tek de modları ayarlıyor. Mesela burada diyor kanka diyor Steam açık değil diyor. Hani Steam açarsan da başarım kazanırsın diyor. Burada bir uyarı vermiş mesela. Bu böyle açılıyor. En sonunda oyunumuz açılacak. Bu birazcık devam ediyor böyle. Artık yerine göre. Diyelim burada kırmızı hata aldınız. Kırmızı bunları böyle tamamen kopyalayarak arkadaşlar gene Gemini'ye falan filan mesela şurada bir tane Türkçe malı mesela sıkıntı olmuş. Bana uyardı az önce. Oyunu bozdu mu? Hayır. Ama ben mesela video sonu oraya kopyalayıp AI'ye atacağım.
Diyeceğim hani bu sorunu nasıl çözebiliriz gibisinden yardım alacağım. Bu kadar basit. Veya yapabiliyorsam kendim çözeceğim. Evet, modlarımız geldi. Burada modlarımız gözüküyor. Bu kadar. Yani Vortex bu kadar kullanılıyor arkadaşlar. Stardew Valley mod kurmak bu kadar basit. Yorumlarda bir arkadaşımız rica etmişti. Çekmek istedim. Hem belki ilerisi için de yapamayan için de güzel bir fayda olacağını düşünüyorum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yorumlarda yapamadığınız bir şey olursa, eğer videoda anlamadığınız bir şey veya yapamadığınız bir şey olursa yorum atmaktan kaçınmayın. Bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Esenlikler.